Merhaba. Bugün kitap okumanın hayatımıza neler kattığını inceleyeceğimiz bir sohbetle karşınızdayım. Kitapların bizi sadece eğlendirdiğini ya da bilgi verdiğini mi düşünüyorsunuz? Çok daha fazlası var. Bugün size kitap okumanın 10 etkileyici faydasını anlatacağım ve bunları yazarların, şairlerin ve düşünürlerin sözleriyle süsleyeceğim. Bu videoyu izlediğinizde kitapların hayatımızı nasıl zenginleştirebileceğini çok daha iyi anlayacaksınız. Kahvenizi ya da çayınızı alın, arkanıza yaslanın ve edebiyatın dünyasına dalmaya hazır olun. 1. Kitaplar empati kurmayı öğretir. İnsanları anlamanın sırrı da buradadır. Kitap okumanın en büyüleyici yanlarından biri sizi başka birinin yerine koymasıdır. Başka bir hayatı, başka bir bakış açısını deneyimlersiniz. Harper Lee'nin Bülbül'ü Öldürmek kitabını düşünün. Baş karakterin gözünden adaleti sorguladığınızda ırkçılığın, ayrımcılığın ve adaletsizliğin ne kadar derin yaralar açtığını hissedersiniz. Empati kurmanın en iyi yolu insanları dinlemek ya da gözlemlemek değil, insanların hikayelerini okumaktır. Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi avında Kemal karakterinin aşkını okuduğunuzda takıntının ve sevginin sınırlarını anlamaya çalışırsınız. Kitaplar sadece hayal gücünüzü değil, duygusal zekanızı da geliştirir. Dostoyevski, gerçek bir insan olmak için acı çekmek gerekir der. Kitaplar bu acıyı anlamamıza yardım eder. Kitaplar hayal gücünüzü kanatlandırır. Hayal gücü insanın en büyük gücüdür ve kitaplar bu gücü sürekli besler. Yüzüklerin Efendisi serisini okuyanlar bilir. Orta Dünyayı sadece bir harita üzerinden değil, zihninizdeki çizimlerle inşa edersiniz. Bir başka örnek Harry Potter serisi. Büyücülük okulunu zihninizde hayal etmek, sihirli yaratıklarla tanışmak, kitaplar zihninizi genişletir ve sınırları olmayan dünyalara davet eder. Hayal gücü yalnızca edebiyatla sınırlı değildir. Bu beceriyi iç hayatınıza, ilişkilerinize de kullanabilirsiniz. 3. Kitaplar kelime dağarcığınızı ve ifade yeteneğinizi zenginleştirir. Kitap okumanın belki de en somut faydalarından biri kelime dağarcığınızı artırmasıdır. Oğuz Atay'ın Tutunamayanları Türkçenin sınırlarını zorlayan bir dille karşımıza çıkar. Bu tarz bir kitabı okuduğunuzda sadece yeni kelimeler öğrenmezsiniz. Aynı zamanda dilin zenginliğini keşfedersiniz. Mesela bir iş görüşmesinde ya da önemli bir sunumda akıcı konuşmanın ne kadar etkileyici olduğunu bilirsiniz. İşte bu beceriyi kazanmanın yolu kitap okumaktan geçer. Kendinizi daha iyi ifade ettikçe insanları etkileyebilme gücünüz de artar. 4. Kitaplar stresi azaltır ve içsel huzuru sağlar. Araştırmalar kitap okumanın stresi %68 oranında azalttığını söylüyor. Kitap okurken günlük hayatın kaosundan uzaklaşır ve zihinsel bir mola verirsiniz. Steven Zweig'in Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu gibi duygusal derinliği olan kitaplar zihninizi derin düşüncelere daldırır. Halil Cibran'ın Ermiş kitabı yalnızca okuyanın ruhuna dokunmaz, aynı zamanda sakinlik verir. Her satır huzurlu bir etki oluşturur. 5. Kitaplar bilgiyle zenginleştirir. Kitaplar dünyayı daha iyi anlamamız için en büyük araçlardır. Örneğin Sapiens kitabı insanlık tarihini yeniden düşünmemizi sağlar. Ya da Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sı sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda yalnızlığın derin bir portresidir. Tarih, bilim, psikoloji ya da sanat. Hangi konuda bilgi edinmek istiyorsanız kitaplar size rehber olur. Bilgi güçtür der Francis Bacon. Kitap okumak size bu gücü kazandırır. 6. Kitaplar eleştirel düşünceyi geliştirir. Kitaplar sadece okumak için değil, sorgulamak için de vardır. Mesela 1984 kitabını ele alalım. Toplumun kontrol edilmesi ve bireysel özgürlüğün yok edilmesi üzerine düşüncelere dalır. Ya da Platon'un devleti, adaletin ne olduğu üzerine sizi sorgulamaya iter. Kitap okurken her zaman kendinize şu soruyu sormalısınız. Bu fikir doğru mu? Bana ne anlatıyor? Bu alışkanlık hayatta daha bilinçli kararlar almanızı sağlar. 7. Kitaplar hafızayı güçlendirir. Kitap okurken karakterlerin isimlerini, olay örgüsünü ve temaları hatırlamak zorundasınız. Bu da beyniniz için mükemmel bir egzersizdir. Özellikle Victor Hugo'nun Sefilleri gibi kapsamlı kitaplar hafızanızı güçlendirir. Hafızanız sadece okuma sırasında değil, hayatın diğer alanlarında da gelişir. Araştırmalar düzenli kitap okumanın Alzheimer riskini düşürdüğünü söylüyor. 8. Kitaplar konsantrasyonu ve sabır yeteneğini artırır. Teknolojinin hızla dikkat süremizi azalttığı bir çağda yaşıyoruz. Kitap okumak dikkatinizi toplamanıza yardımcı olur. Mesela Dostoyevski'nin Suç ve Ceza kitabını okurken her ayrıntıyı takip etmek için sabırlı olmanız gerekir. Bu beceri iç hayatından kişisel gelişime kadar her alanda işinize yarar. 9. Kitaplar ilham kaynağıdır. Bir kitap bazen hayatınızı değiştirmekte size yardım eder. Halil Cibran'ın Ermiş kitabını okuduğunuzda yaşamın anlamı üzerine düşünmeye başlarsınız. Ya da kanalda da incelemesini yaptığım Cihat Çiçek'in Dikkat Zengin Yapabilir kitabı sizi hedeflerinize odaklanmaya teşvik eder. Kitaplar bazen en karanlık zamanlarda ışığımız olur. 10.
Kitaplar kültürel bilinç kazandırır. Kitaplar bir toplumun ruhunu anlamamıza yardımcı olur. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'e Anadolu insanının mücadelesini o kadar güzel anlatır ki adeta o dönemi yaşarsınız. Ya da Gabriel Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlığı Latin Amerika kültürünü büyülü bir gerçeklikle tanıtır. Evet, kitapların hayatımıza kattığı 10 muhteşem faydayı konuştuk. Ama bunlar sadece başlangıç. Kitaplar bize yeni dünyalar sunar, farklı düşünceler öğretir ve bizi daha iyi bir insan yapar. Şimdi sıra sizde. En sevdiğiniz kitabı ve kitap okumanın hayatınıza kattığı faydaları yorumlarda paylaşın. Kitaplarla dolu bir hayat daha anlamlı bir hayattır. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu kitap okuma alışkanlığı kazanmasını istediğin arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Hoşça kalın, edebiyatla kalın.